Herkese merhaba, Nefis Pratik Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir poğaça tarifi hazırlıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimin hazırlanma aşamasına geçiyorum. Yoğurma kabının içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket mayayı alıyorum. Daha sonra 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ve 1 yemek kaşığı şekeri de içerisine ilave ediyorum. Birkaç dakika boyunca maya aktifleşene kadar karıştırıyorum. Birkaç dakika boyunca bu şekilde karıştırdıktan sonra içerisine 1 çay bardağı sıvı yağını ilave ediyorum ve tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra bir tane yumurtanın akını yoğurma kabının içerisine alıyorum. Sarısını üzerine sürmek için bir kenara alıyorum. Tekrar şöyle bir karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde ununu ilave ediyorum. Ben toplamda 5 su bardağı un kullandım. Her zaman belirttiğim gibi bu unun markasına göre değişkenlik gösterecektir. Kontrollü bir şekilde ilave edersek daha iyi olacaktır. Unun yarısını yoğurma kabının içerisine aldıktan sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Birbirinden güzel tarifler için bildirim zilinin sesini açmayı unutmayınız. Sizlerin de gördüğü gibi kontrollü bir şekilde ununu ilave ederek hamuru yoğuruyorum. Hamuru yoğurma kabının içerisinde güzelce toparladım. Toparladıktan sonra elime bir miktar yağ sürdüm. Daha sonra tekrar hamuru bu şekilde toparlıyorum. Yumuşaklığını sizlere bu şekilde gösteriyorum. Daha sonra yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerini temiz bir bezle kapatıyorum. Oda sıcaklığında 35-40 dakika boyunca mayalanmaya bırakıyorum. Hamur mayalandı. Mayalandıktan sonra üzerindeki bezi alıyorum. Hamurun havasını alıyorum. Elimle tekrar güzelce karıştırıyorum. Piştikten sonra maya kokusu gelmemesi için hamuru tekrar elimle güzelce karıştırdıktan sonra tezgahın üzerine alıyorum. Tezgahın üzerine aldıktan sonra elime biraz daha zeytinyağı sürüp tekrar hamuru bu şekilde toparlıyorum. Toparladıktan sonra hamur kesme aparatıyla önce ortadan ikiye kesiyorum ve daha sonra bezeler halinde hamuru kesiyorum. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmında herhangi bir çiçek, böcek, emoji olabilir. Benimle de paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bezeleri kestikten sonra tekrar avucumun içerisine yuvarlayarak bezeler halinde hazırlıyorum. Tamamını hazırladıktan sonra bir tane bezeye alıyorum. Bir merdane yardımıyla bezeyi bu şekilde açıyorum. Çok büyük ya da çok küçük açmamıza gerek yok. Bu şekilde açıyorum. Açmış olduğum bezenin içerisine tereyağını bu şekilde sürüyorum. Ben sade poğaça hazırladım. İstediğiniz iç harçla da poğaçayı hazırlayabilirsiniz. Tereyağını sürdükten sonra uç kısmını içe doğru alıyorum. Bu şekilde rulo şeklinde katlıyorum ve uç kısımlarını bu şekilde birleştirdikten sonra bir kenara alıyorum. Yine aynı şekilde bir tane beze alıyorum. Merdane yardımıyla açıyorum. Açtıktan sonra içerisine tereyağını sürüyorum. Tereyağını sürdükten sonra uç kısmını içe doğru katlıyorum ve rulo şeklinde sarıyorum.
Bezelerin tamamını bu şekilde hazırladım. Hazırladıktan sonra bir tane bezeyi alıyorum. Elimle bu şekilde açıyorum. Dilerseniz bu işlemi merdanede yapabilirsiniz. Daha sonra uç kısmını içe doğru katlayarak rulo şeklinde sarıyorum. Dediğim gibi istediğiniz iç harcını kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Daha sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine diziyorum. Ben sizlere bir tane daha göstermek için bir tane bezeyi alıyorum. Elimle açıyorum. Açtıktan sonra uç kısmını içe doğru katlayarak rulo şeklinde sarıyorum. Sardıktan sonra fırın tepsinin içerisine diziyorum. Bezelerin tamamını bu şekilde hazırladım. Bezeleri bu şekilde tamamını hazırladım. Hazırladıktan sonra üzerini temiz bir bezle kapatıyorum. 15-20 dakika boyunca oda sıcaklığında tekrar mayalanmaya bırakıyorum. Poğaçalar mayalandıktan sonra ben üzerindeki bezi alıyorum. Poğaçaların üzerine bıçakla çizikler attıktan sonra üzeri için ayırdığım yumurta sarısını her tarafına sürüyorum ve fırına pişirmeye bırakıyorum. Poğaçalar fırından çıktı. Sizlerin de gördüğü gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Üzerini tekrar bir bezle kapatıyorum. Soğuması için beklemeye alıyorum. Poğaçalar soğudu. Üzerindeki bezi tekrar alıyorum. Ve daha sonra poğaçaları servis tabağının içerisine alıyorum. Sizlerin de gördüğü gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Altı üstü nar gibi kızardı. Ben sizler için poğaçaların iç dokusunu da yakından göstermek istiyorum. Gerçekten de harika oldu. Misafirlerinize, beş çaylarınıza hazırlayabileceğiniz enfes bir tarif oldu. Umarım dener ve beğenirsiniz. Deneyen arkadaşlar yorumlar kısmında benimle de paylaşırsa çok sevinirim. Altı üstü nar gibi kızaran enfes bir tarif oldu. Ve sizler için iç dokusunu da göstermek istiyorum. Harika bir poğaça oldu. Umarım denersiniz. Videomu beğendiyseniz çevrenizde ve arkadaşlarınızla hatta sosyal medyada da paylaşabilirsiniz. Ben sizler için bir tanesini daha yakından göstermek istiyorum. İçi yumuşacık, harika bir poğaça oldu. Sizlerin de gördüğü gibi. Dilerseniz bunu çokça yapıp dondurucularınızda saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp rahatça tüketebilirsiniz.